Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin sandık odalarında. Senin de dükkanın öyle kokar işte. Ablamı tanımazsın. Hürriyette gelin olacaktı. Yaşasaydı. Bu teller onun telleri. Bu duvak onun duvağı işte. Ya bu camlardaki kadınlar, bu mavi mavi, bu yeşil fistanlı, geceleri de ayakta dururlar mı böyle? Ya şu pembezar gömlek, onun da bir hikayesi yok mu? Kapalı çarşı deyip de geçme. Kapalı çarşı, kapalı kutu. Böyle anlatıyor Kapalı Çarşı'yı Orhan Veli. Onun mısralarında kısaca çizdiği Kapalı Çarşı, büyük binanın ya da küçük şehrin uzun ve eski yaşamı içinde sadece bir kesitin, kısa bir devrenin, İkinci Büyük Savaş'ın yaşandığı 1940'lı yılların Kapalı Çarşısıdır. Yok, şimdi kahve içtik, sağ ol. O yılların Kapalı Çarşısı, Avrupa malları satan Beyoğlu bonmarşelerinin yanında demode sayılan, birkaç ampul dizili dükkanlarında ışık vurmuş gelin tellerinin pırıl pırıl parlayarak çocukların gözlerini kamaştırdığı, yoksul ve gösterişsiz bir kapalı çarşıdır. Hayatının daha eski dönemlerinde, yani son 100 yılın gerisine doğru uzanan yüzyıllar ve çağlarda, çok zengin, göz kamaştıracak kadar görkemli ve gerçekliğinden kuşku duyulacak kadar çok renkli bir masal dünyasını oluşturuyordu. Avusturya'nın yemyeşil dağları ve ovalarından, Arabistan'ın kızgın çöllerine kadar uzanan güçlü bir imparatorluğun kalp şehrinin ortasında, bütün bu zengin, çelişkili, bereketli alemin mallarını içeriyor, barındırıyor ve her biri başka bir gezegenden gelmiş kadar değişik olan insanlarını çağırıyor, topluyordu. Bu zenginlik ve debdebe içinde 400 yıl geçti. Tabii aynı şey Kapalı Çarşı kadar onun yer aldığı şehir için de söylenebilir. Kapalı Çarşı İstanbul'u yansıtıyordu. Bu 2000 yıllık kent, 3 imparatorluğa merkezlik eden şehir ne haldeyse, başlıca alışveriş yerini, tüm kentin buluşma odağını biçimlendiren koca çarşısı da ona uygundu. Çarşının dışındaki yaşamın tüm ekonomisi ve toplumsallığı, yani mimarisi, kullandığı eşyaları, beğenileri, olduğu gibi bu masif duvarın içine de giriyor, yolları, kubbeleri, kendi sesleri ve renkleriyle dolduruyordu. Taht şehrinin üzerine 3 kıtadan altınlar yağarken, Kapalı Çarşıda altın, gümüş, sırma, ipek, mücevher ve billurla doluyor, imparatorluk elden gidince batan güneşin solan ve ölgün renkleri bu duvarlara vuruyordu. Kapalı Çarşı, gün görmüş koca kentin de özetiydi bir anlamda. 10 yaşında başladım bu işe. 75 yaşına geldim, daha çalışıyorum Allah'a şükür. Tam 1940 senesinden bu seneye kadar buradayım, bu kanında. Bugün de öyledir. Kentin büyük çoğunluğunun ekonomik durumu ve sosyal düzeyi anlatımını yine Kapalı Çarşıda buluyor. İstanbul'un alınışı ve Fatih Sultan Mehmet'in çarşısını yaptırması, imparatorluğun yükseliş çizgisinin iyi bir yerine rastlar. İlk önce çarşının çekirdeğini oluşturan 2 bedesten inşa edilir. Sonraları 2 bedestenin duvarlarının dışında yapışık dükkanları, bitişik satış üniteleri oluştukça ve çoğaldıkça, özellikle onların da karşı sırasında dükkan dizileri ya da tezgahları yer tuttukça, önce bu çevre sokaklarının üzeri çadır bezleriyle, hatta yeşilliklerle, asmalar ve üzüm fidanlarıyla örtülür, sonra taş yapıları, üst kemerleri inşa edilip binalaşarak ve sokaklaşarak 2 bedestenin arası dolar. Bu gelişim çizgisi
kapalı çarşıya özgü bir şey olmayıp alışveriş merkezleri Tahran'da da, İsfahan'da da, Kahire'de de hep bu tip olan tüm Doğu toplumlarının bir özelliği olduğu gibi günümüz İstanbul'unda bile yaşayan bir olgu olan pazar yeri geleneğinin bir gereğidir ve birçok örneklerinden büyüyecek bir tanesidir. Hangisini efendim? Özelliği beyaz. İşi laka işi. Bunun Kuşku yok ki bunun da temelinde ve kaynağında göçerlikten yeni çıkıp kentte oturmaya başlayan ve yerleşik hayata geçen, hatta müşteri kitlesi içinde, yani gerek alıcılar gerekse satıcılar ve üreticiler içinde büyük bir bölümünü hala tarım çevrelerinden gelenlerin, kabilelerin ve göçebelerin oluşturduğu tipten bir toplum olmak niteliği yatar. Şişek çok güzel başkanım. Şu aşağıdaki çok dökük. Miadını doldurmuş o. Boyası güzel de dökük tamirleri çok. Evet, Açık olan kapalı çarşının Fatih Sultan Mehmetli yıllarında bu iki bedestenden ibaret olmadığıdır. Daha başlangıçta bile bu yapıların duvarları dışında sıra dükkanlar yapılmış, uzayıp giden, karşılıklı yer alan birçok alışveriş ünitesi iki bedestenin çevresinde bir zenginlik halesi çevirmiştir. Bunun böyle olmasını Fatih de istemiş ve Bizans'tan yarı harabe halinde devraldığı şehri canlandırma çareleri içinde devlet büyüklerini ve zenginleri burada dükkanlar yaptırmaya teşvik etmiştir. Çarşının iki bedesten dışında kalan bölümlerinin genel yapı karakteri bir sokaklar dünyası, simetrik ve geometrik değil, oluşum biçimini geçirdiği depremler, yangınlar ve kısmi onarımları tamamen yansıtacak şekilde dağınık ve deyim yerindeyse romantik bir bünyededir. Batı kentlerinde ve kapalı çarşılarında görülen plan, yani tam satranç desenli caddeler düzeni yoktur. İyi ki de yoktur. Çünkü bir doğu çarşısına özelliğini veren karakteri, zamana ve ihtiyaçlara göre biçim almış serbest yerleşimi ve gelişmelerle, olaylarla değişiklik kazanan tipik mimarisidir. Her sokak dik gitmez, sağa sola sapar, ilerisi görülemeyen dönemeçlerde kaybolur. Bunlar başlangıçtaki bir formasyon olmaktan, yani açık sokakların üstünün ilk kapatılışındaki yanlışlıklardan çok, depremler ve yangınlardan sonra yüzyıllar boyunca verilmiş olan biçimlerin sonucudur. Ama bu dağınıklık, bu serbest yerleşim, koca çarşıyı monotonluktan kurtarıp tatlı bir romantizmi de doğurduğu gibi yapının anıtsallığına da hiçbir gölge düşürmüyor. 55, 65, 75, öndeki 35, şunlarda 40 milyon lira. Sadece onu doğulu bir alışveriş sarayı yapıyor. You know many languages, yes? I do. Just some, I mean, like few. French and English and Turkish And Spanish. and Spanish. Very Some good. Italian. Klasik Osmanlı çağları boyunca, yani 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya kadar kök salıp yerleşmiş, yaklaşık yarım bin yıllık bir imparatorluğun Arabistan'daki çöllerinden kızgın kum denizlerini yakıcı güneşler altında ve aylarca süren yolları boyunca aşarak gelen kervanlar, incileri, mercanları, hançerleri, ipekleri buraya getiriyor, İngiltere'den, İsveç'ten yola çıkan tahta tekneler yine aylarca okyanusların buzlu dalgalarını göğüsleyerek yünlüleri, pamukluları, gümüşleri, parfümleri taşıyorlardı. Bu yüzyıllar boyunca Ulu Çarşı'yı görmüş olan batılı gezginler buradaki bol